Fark ettiniz mi? Avrupa'da dikkat çeken açıklamalar yapan bir ülke var. Rusya'ya karşı meydan okurcasına açıklamalar geliyor. Ukrayna'dan bahsetmiyorum. Polonya'nın yaptığı her açıklama gündemi sarsıyor. Amerika'dan Güney Kore'ye neredeyse her ülkeden rekor silah siparişleri de yapıyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın sözleri yine tartışmalara neden oldu. Duda, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına hazır olduklarını belirtti. Kaliningrad'ın Rusya tarafından daha fazla askerileştirilmesi hazır olmaları için yalnızca sebeplerden bir tanesi. Bu ifadeler yeni bir savaş ihtimalini akıllara getirdi. Rusya'nın son zamanlarda nükleer silahlarını Belarus'a taşıdığı öne sürüldü. Kısacası Polonya nükleer silahlara yeşil ışık yaktı. Peki Polonya Rusya ile savaşı göze alabilir mi? Önce yakın ve uzak tarihe bir göz atalım. Videoya geçmeden önce içeriklerimizi takip edebilmek için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı küresel sistemi derinden etkiledi. Özellikle Avrupa bölgesi savaştan en çok etkilenen bölgelerin başında yer aldı. Bu durum küresel ekonomiyi de derinden etkiledi. Savaşın ardından enerji krizi ortaya çıktı. Avrupa Birliği tarafından başta petrol tavan uygulaması olmak üzere Moskova'ya karşı birçok yaptırım uygulandı. Rusya'ya karşı sert politikalar izleyen Doğu Avrupa ülkelerinden Polonya ön plana çıktı. Varşova, Batı'nın Moskova'ya karşı askeri olarak daha sert olmasını istiyor. Zira Polonya, NATO içerisinde savunma harcamalarını %4'e çıkaran ilk devlet. Bu aynı zamanda NATO içerisindeki devletler arasında da en yüksek oran. Peki arka plan nasıl? Rusya'nın 2 yıl önce başlattığı ve özel operasyon olarak adlandırdığı harekat bugün Rusya ile Batı arasında çok yönlü bir savaş. Batı'yı bu süreçte en aktif temsil eden ülke ise Polonya. Bunun sebebi Polonya'nın kendisinin de bu süreçte çıkarının olması. Geçtiğimiz aylarda Rus ve Polonyalı yetkililerin tarihe atıfta bulunan açıklamalar yapması ise iki ülkeyi bir kez daha karşı karşıya getirdi. Nitekim Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukrayna'da barışın sağlanmasından sonra Polonyalı askerlerin Ukrayna'ya yerleştirilebileceğini açıklarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Polonya'nın batıdaki topraklarının Stalin hediyesi olduğunu dile getirdi. Peki iki halkı tarihte ve günümüzde karşı karşıya getiren konular neler? Rusya ile Polonya arasındaki sorunlar aslında çok eskiye dayanıyor. Özellikle 15. yüzyıldan itibaren Moskova Knezliği diğer Rus knezliklerini kendi etrafında birleştirerek Doğu Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri haline geldi. Bu süreçte kendisinin en büyük rakiplerinden biri Kiev'de dahil olmak üzere Kiev Rusyası'nın batı topraklarına hakim olan Litvanya Knezliğiydi. Litvanya'nın Lehistan ile birleşmesiyle bu devlet bölgede Moskova Rusyası'nın en büyük rakibi oldu. Başta Lehistan, Çarlık Rusyası'na karşı üstünlük sağlasa da özellikle 18. yüzyıldan itibaren Lehistan toprakları Rusya dahil olmak üzere bölge ülkeleri tarafından birkaç kez paylaştırıldı. Dolayısıyla iki ülke başta bugünkü Ukrayna toprakları olmak üzere asırlar boyunca bölgede hakimiyet mücadelesi verdi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Polonya ile Sovyetler Birliği aynı çatı altında yer alsa, hatta komünist ülkelerin birlikteliği Varşova Paktı olarak adlandırılsa da Doğu bloğunun yıkılmasıyla birlikte Polonya Moskova'dan hızlı bir şekilde uzaklaştı. Bununla da yetinmeyip Rusya'yı tehdit olarak algılamaya devam ederek hem Doğu Avrupa'da hem de genel olarak Avrupa Birliği'nde Rusya karşıtı siyasetin bayraktarlığını üstlendi. Siyasi ve güvenlikle ilgili meselelerin yanı sıra iki ülkeyi en fazla karşı karşıya getiren konuların başında 2. Dünya Savaşı'na bakış açısı geliyor. Moskova, Polonya'yı Nazi işgalinden kurtardığını ileri sürerken Polonya ve Baltık ülkeleri bunu Sovyet işgali olarak nitelendiriyor. Hatta Polonya gerek Almanya'dan gerekse Rusya'dan savaş tazminatı da istiyor. Polonya Soğuk Savaş sonrasında NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne üye olan ilk ülkelerden biriydi. Rusya'yı tehdit olarak algılayan Polonya, sınırındaki Ukrayna ile Belarus'u Moskova'nın yörüngesinden kurtarma konusunda da aktif siyaset izlemeye başladı. Polonya'nın bu yaklaşımı şüphesiz Avrupa'nın ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin de işine yaradı. Bugün Polonya'nın Ukrayna'yı maddi manevi destekleyen ve bu desteğin devamlı artırılması gerektiğini savunan ülke olması da bununla açıklanıyor. Kaldı ki Ukrayna'ya gösterdiği desteğin ve NATO askeri teknolojilerini Polonya-Belarus sınırına yığmasının yanı sıra Polonya-Litvanya-Ukrayna ortak birliklerinin Rusya'nın iddiasına göre ileride ortak devletin kurulmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Batı'nın bu adımına karşı Moskova da kendi adımlarını atıyor.
Taraflar bir taraftan mevcut güçleriyle karşılıklı saldırılarda bulunurken diğer taraftan ileriye yönelik planlarla bunun hazırlığını da yapıyorlar. Putin'in Polonya'nın batı toprakları Stalin'in kendilerine hediyesidir açıklaması da işte tüm bu gelişmelerden sonra meydana geldi. Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на Западе. Başta Putin olmak üzere Rus yetkililer özellikle son yıllarda güncel meseleleri yorumlarken sıkça tarihi olaylara atıfta bulunuyor. Peki bu tür açıklamalar bir tehdit olarak algılanmalı mı? Her ne kadar Batı, Ukrayna'ya askeri yardımın önemli bir kısmını Polonya üzerinden yapsa da Polonya'nın Belarus'a saldırmasına da Polonya, Litvanya, Ukrayna ortak ordusunun harekete geçmesine de gerçek Batı'nın müsaade etmeyeceği düşünülüyor. Zira her iki durumda NATO'yu Rusya ile karşı karşıya getirecek. Aynı şeyi Rusya'nın Polonya'ya saldırı ihtimaliyle ilgili söylemek de mümkün. Bugüne kadar yapılan tüm sert açıklamalara ve Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya gösterdiği çok yönlü desteğe rağmen Rusya ile NATO doğrudan çatışmaya girmeme konusunda kararlı görünüyor. En azından geçtiğimiz 2 yılda bunu başarmış durumdalar. Bununla birlikte taraflar ileriye yönelik planlarını da en kötü senaryolara göre yapıyor. Moskova, Polonya'nın Belarus'a saldırabileceğini varsayarken Polonya'da Rusya'nın kendisine hedef alabileceğini düşünüyor. Bu durumda tarafların sınırda gerek silahlanmayı arttırmasına gerekse de ellerindeki kozları paylaşmalarına sebep oluyor. Geçtiğimiz Mart ayında Polonya yine savaş işaretleri vererek diğer ülkelere mesaj göndermişti. Mesaj netti. Savaş gerçek bir tehdit ve Avrupa buna hazır değil. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın savaş öncesi dönemde olduğunu ve tüm kıtanın akıbeti açısından Ukrayna'nın Rusya'ya yenilmemesi gerektiğini söylemişti. Açıklama, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji sistemine yönelik büyük bir saldırı düzenlemesinin ardından gelmişti. Ancak son gelişmeler aksi bir duruma işaret ediyor. Polonya'nın açıklamaları bu defa daha özgüvenli. Polonya, Ukrayna'ya sevk edilen Batı menşeli silahlar içinde kilit bir merkez konumunda. Geçtiğimiz günlerde Polonya Dışişleri Bakanı Radek Sikorski, NATO'ya yönelik bir Rus saldırısının Moskova için yenilgiyle sonuçlanacağı değerlendirmesinde bulundu. NATO'nun da savunmasını arttırması gerektiğini belirtti. Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de konuşan Sikorski, bir çatışmadan korkması gereken biz değil, tam tersi Vladimir Putin Rusyasıdır dedi. NATO'nun Rusya'dan 3 kat fazla askeri personele, 3 kat fazla hava kaynağına ve 4 kat fazla gemiye sahip olması nedeniyle Rusya'nın askeri ve ekonomik potansiyelinin Batı ile kıyasladığında sönük kaldığını iddia eden bakan, Putin'in tek umudunun Polonya'nın kararlılık eksikliği olduğunu belirtti. Varşova'nın artık Avrupa Birliği'nin gündemini belirleyen ülkeler grubuna geri dönmek istediğini kaydederek Almanya ile çatışmalı sürecinde geride kaldığının altını çizdi. 8 yıllık aşırı sağcı, milliyetçi iktidarın ardından Aralık 2023'te görevi devralan Tusk hükümetinin ülkede Brüksel yanlısı büyük bir değişime imza atması bekleniyordu. Tusk hükümeti göreve gelmesinin ardından Hukuk ve Adalet Partisi tarafından uygulanan politikaları tersine çevirmeye başladı. Popülist duruşuyla bilinen bu parti ABD ile ilişkilere önem verirken Avrupa Birliği'ne ve özellikle de 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya'yı işgal eden Almanya'ya karşı çatışmacı bir tavır sergiliyordu. Bu açıklamalar üzerine tabii ki Rusya cephesinden cevap gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Polonya'da konuşlandırılabilecek Amerikan nükleer silahının NATO ile çatışılması halinde Rusya'nın hedefi olacağını belirtti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın açıklaması ile ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, bu açıklamanın kışkırtıcı olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Rusya-NATO ilişkileri hakkında konuşmuştu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Rusya-NATO ilişkilerinin giderek kötüleştiğini, ancak Rusya'nın bir NATO ülkesiyle çatışmaya girme niyetinde olmadığını ifade etmişti. Rusya, 2022 yılında Ukrayna'da özel askeri operasyon olarak adlandırdığı askeri harekatı, NATO'nun Rusya sınırlarına kadar ulaşması rahatsızlığı nedeniyle başlatmıştı. Ancak savaş, Finlandiya ve İsveç'in de katılımıyla 32 ülkeye ulaşan ittifakı daha da güçlendirdi. NATO, Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya yardım ediyor, Kiev'e gelişmiş silahlar, eğitim ve istihbarat sağlıyor. Rusya ise bunun NATO'yu fiilen çatışmanın bir tarafı haline getirdiğini söylüyor. Putin, Şubat ayında yaptığı bir açıklamada Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmanın gezegenin 3. Dünya Savaşı'ndan bir adım uzakta olduğu anlamına geleceğini söylemişti. Olası bir yeni savaş durumunda Rusya'nın
saldırıda bulunacağı ilk ülkenin Polonya olduğu düşünülüyor. Bu gelişmelerin üzerine ABD, Polonya ve Hollanda'ya gelişmiş anti-radyasyon güdümlü füze satışını onayladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada iki Avrupa ülkesi Polonya ve Hollanda'ya genişletilmiş menzile sahip gelişmiş anti-radyasyon güdümlü füzelerin olası satışının onaylandığı bildirildi. Polonya 1,2 milyar dolar değerinde 360 anti-radar füze ve program desteği, Hollanda'da 700 milyon değerinde 265 füze talebinde bulundu. Avrupa ülkelerinin savunma kabiliyetlerini artırmak amacıyla satın almak istedikleri füzelerin gerçek savaş şartlarında kullanılmış AGM-88 Harm radar savar füzelerinin gelişmiş hali olduğu belirtildi. Peki Rusya'nın nükleer silah gücü ne durumda? Nükleer silahlarla ilgili bütün rakamlar esasen tahmini. Fakat Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'na göre Rusya'nın 5997 savaş başlığı nükleer patlamayı tetikleyen mekanizması var. Ama bu sayıya ıskartaya ayrılmış ya da söküm emri verilmiş 1500 civarında başlık da dahil. Geriye kalan 4500 civarındaki savaş başlığının çoğunun ise balistik füze ya da roketler, yani uzun mesafeyi vurabilen stratejik nükleer silahlar olduğu düşünülüyor. İşte nükleer savaş dendiğinde anlaşılan silahlar da bunlar. Geri kalanlar ise daha küçük, tahrip gücü daha düşük kısa menzilli, savaş alanında ya da denizde kullanılabilen nükleer silahlar. Fakat bu Rusya'nın binlerce uzun menzilli füzesinin fırlatılmaya hazır halde beklediği anlamına gelmiyor. Uzmanlar şu anda yaklaşık 1500 savaş başlığının kullanılmaya hazır bir şekilde karadaki üslerde ya da denizaltılarda konuşlandırılmış olduğunu tahmin ediyor. Nükleer başlıklar hedefinde azami yıkıma yol açmak üzere tasarlanmış silahlar. En küçük bir nükleer savaş başlığı bile çok büyük can kaybına ve devasa kalıcı etkilere yol açabilir. 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine Amerikan savaş uçakları tarafından 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde atılan 15 kilotonluk atom bombası 146 bin kişinin ölümüne yol açmıştı. Bugünün savaş başlıkları ise 1000 kilotondan ağır olabiliyor. Dolayısıyla nükleer bir patlamanın meydana geldiği bölgede hiçbir canlı kalması mümkün görünmüyor. Polonya'nın silah kaynağı konusuna gelecek olursak bu kısımda Güney Kore büyük önem taşıyor. Hatta geçtiğimiz Kasım ayında Güney Kore, Polonya'ya yönelik 22 milyar dolar tutarındaki silah satışlarının finansmanının sağlanması için yerel bankaları sıraya soktu. Bahsi geçen silah satışı Güney Kore için tarihi rekor özelliğine sahip. Silahlanma faaliyetlerini artıran Polonya, Güney Kore'yi başlıca tedarikçisi olarak belirlemişti. Seul yönetimi, Varşova'nın kendisinden silah tedarik etmesini kolaylaştırmak amacıyla Güney Koreli 5 yerel bankayı devreye soktu. Edinilen bilgiye göre Güney Kore, Polonya'nın kendisinden topçu sistemleri ve savaş uçakları tedariklerini finanse etmesine yardımcı olmak için bir destek önlemi olarak sendikasyon kredisini gözden geçiriyor. Koreli bir savunma şirketinden 2 yetkili sendikasyon kredisi planını doğruladı. Güney Kore bankalarından 2 yetkili de kredi verileceğini söyledi ancak türünü belirtmedi. Bu Seul'ün Polonya'nın finansman engellerini ortadan kaldırarak iki ülkenin Güney Kore'nin 30 trilyon won yani 22,72 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen en büyük silah anlaşmasını yapmasını sağlamak için çalıştığının ilk göstergesi. Görüşmeler iki ülke arasında geçen yıl imzalanan ve K-2 Black Panther tankı, K-9 obüsü ve Fa-50 savaş uçağı tedarik edeceği kapsamlı silah anlaşmasının devamı niteliğinde. Bu anlaşma 13,7 milyar dolar değerindeydi ve Güney Kore'nin bugüne kadarki en büyük anlaşmasıydı. Güney Kore Savunma Bakanlığı'na göre Güney Kore'nin savunma ihracatı, Ukrayna'daki savaşın Seul'ün silah ihracatı için bir kapı açmasıyla bir önceki yıl 7,25 milyar dolarken 2022 yılında yaklaşık 17 milyar dolar oldu. Polonya ile 2022'de yapılan silah anlaşması Seul'ü büyük ölçüde ABD ve Rusya'nın hakim olduğu küresel silah ihracatında önemli bir oyuncu haline getirdi. Peki Polonya Ukraynalıları askere mi gönderiyor? Polonya Savunma Bakanı askerlik çağındaki Ukraynalıları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Katıldığı bir televizyon programında Ukraynalı yetkililerin cepheye asker göndermek için her şeyi yapmalarına şaşırmadığını belirten bakan, cephede savaşan Ukraynalı askerlerle dayanışma içerisinde olduğunu söyledi. Askere alınmamak için Ukrayna'dan ayrılanlara yönelik tepkileri de haklı bulduğunu ve anladığını vurgulayan bakan, Ukrayna vatandaşlarının devletlerine karşı sorumlulukları var. Askerlik çağındaki erkeklerin Ukrayna'ya dönmesi konusunda Kiev'e yardım etmeye hazırız. Bunu uzun zaman önce de belirtmiştik dedi. Bu durum cephedeki savaşın alevlendiği şeklinde yorumlandı. Son gelişmelerde Polonya Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini ifade etmişti ama farklı destek detayları konuşulmuştu. Onlardan bahsedelim. Weimar Üçgeni ülkeleri yani Almanya, Fransa ve Polonya Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik etmek istiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Weimar Üçgeni formatı kapsamında Mart ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Berlin'de bir araya geldi. Ortak hedef Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini etkili şekilde savunabilmesi. Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya nasıl daha somut destek sağlanabileceğini ele aldıkları bilgisini paylaşarak dünya pazarından Ukrayna için daha fazla silah tedarik edeceklerini anlattı. Scholz ayrıca Ramstein formatı kapsamında uzun menzilli füzeler için yeni koalisyon kuracaklarını ve Avrupa Birliği kapsamında Ukrayna'ya desteği artıracaklarını dile getirdi. Avrupa'da dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen fonlar kullanılacak ve Ukrayna için silah alımı maddi olarak desteklenecek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Polonya Başbakanı Tusk da verilen mesajları destekledi. Şimdi ise silahlandırma kararıyla bölgedeki istikrarsızlığın daha uzun bir süre devam edeceği düşünülüyor. Polonya başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkeleri her an tetikte bir dış politika izleyebilir. Ayrıca son açıklamalar dahilinde Avrupa'nın Ukrayna'ya asker göndermemesi kendileri için bir hazırlık yaptıkları yönünde yorumlanıyor. Buna Polonya da dahil. Rusya'nın bu saatten sonra geri adım atması da pek mümkün değil. Ukraynalı yetkililer ise Batı'dan yardımların artırılmasını talep ediyor. Kısacası bu ilişkiler sertleşerek devam edecek gibi görünüyor. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Fark ettiniz mi? Avrupa'da dikkat çeken açıklamalar yapan bir ülke var. Rusya'ya karşı meydan okurcasına açıklamalar geliyor. Ukrayna'dan bahsetmiyorum. Polonya'nın yaptığı her açıklama gündemi sarsıyor. Amerika'dan Güney Kore'ye neredeyse her ülkeden rekor silah siparişleri de yapıyor.